Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk, çok kolay, çok güzel, iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim 3 numara. Dileyen misinalı şişte kullanabilir. Modelimiz de şöyle. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir model oldu hanımlar. Çok da kullanışlı. Patiğimizin kenarları, üst bölümü, bakın diğer kenarı, tabanımız, topuğumuz, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. İpimin ucunda şöyle küçük bir miktar bir ip bırakıyorum. Hanımlar 57 ilmek atacağız öncelikle. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde toplam 57 ilmek atalım gelelim. 57 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Şöyle geri dönüyorum. Bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız hanımlar. Şöyle kenar ilmeğimi alıyorum. Ardından bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Sıra sonuna kadar bir düz bir ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Arka yüzde bir sıra lastik uygulaması yaptık. Şimdi ön yüzde ikinci sırayı yapacağız lastiğimizde. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın ilk ilmeğim ters. Yanında bir düzüm var. Bir ters, bir düz. İlmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Şimdi bu lastiğimizde ikinci sıramız oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi yapacağız. 4 sıra. Bu şekilde toplamda 7 sıra lastik öreceğiz. Yani patiğimizin bilek bölümündeki bu lastiğimiz 7 sıradan oluşuyor. Şimdi 7 sıra lastik örelim gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, toplamda 7 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim, modele başlayacağız. Patiğimizin şu kenarlarına bu buğday başağı modelinden 6 tane yapacağız. Buğday başağı modeli 3 ilmeğe kuruluyor. Model aralarında birer tane tersimiz var. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane ters örüyorum. Buğday başağı modelim için 3 ilmek düz. Bu ilk buğday başağımızdı. Bir tane ters örüyorum araya. Buğday başağım için 3 ilmek düz. İkinci buğday başağımızı yaptık. Arada bir tane tersim var. Tekrar 3 tane düz örüyorum. Bu üçüncü buğday başağımız oluyor. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bu dördüncü oldu. Buğday başağımız, araya bir tane ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Beşinci oldu. Araya bir ters. Ve tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 6. oldu. Araya bir tane ters ördüm. Şu kenarda toplam 26 ilmek olacak hanımlar. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26. 26 tane ilmeğimi ördüm. Yani 6 tane buğday başağı modelimi yaptım. Bakın şimdi hemen şurayı yapacağız. 2 ilmek düz öreceğim. Bakın hemen şöyle göstereceğim. 2 düz ördüm. Şimdi bir tane artıracağım. Şöyle ajur yapıyorum. İpimi şişime doladım. Araya bir ilmek düz. Tekrar bir tane artırdım. Ajurumu yaptım. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Bakın hemen şuradaki 2 düz ilmeği ördük. Buğday başağına devam edeceğiz burada. Bir ters, 3 düz. 6 tane buğday başağı da burada oluyor. Bir ters, 3 düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters,
3 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyorum ve son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzde ilk sırayı tamamladık. İlk artırmaları da ortada ajur yaparak yapmış olduk. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyorum. Ön yüze ters düşüyor. Bakın burada 3 ters var. Buğday başağının 3 ilmeği arkada ters örülüyor. 3 ters, 1 düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek 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 düz. 3 ilmek ters örüyorum. Yanına 1 ilmek düz ördüm. Hanımlar şu kenara 26 ilmeğimizi örüyoruz öncelikle. 6 tane buğday başağını ördük. Burada bir tane düz ördük. Şurada bakın aradaki ilmekleri tamamen ters öreceğiz. Bakın şu 2 ilmek var. 2 ilmekten sonra bir ters buralarda görünüyor. Bu bir tersten sonraki ilmeklerin tamamı arkada ters örülüyor. Bakın 1, 2, 3. Bakın ajurlarımı da ters örüyorum. 4, 5, 6, 7. Araya 7 ilmek ters ördüm. Bakın tekrardan yandaki 26 ilmeğe geldik. Burada yanlardaki 26 ilmeği karıştırmamak için sağa ve sola işaretleyici de takabilirsiniz. Burada yine bir düz 3 ters olacak şekilde patiğimizin diğer tarafındaki buğday başağı desenini arka yüzde örüyoruz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ve son kenar ilmeğimi de ters ördüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi ön yüzde arka yüzde bu şekilde ilmekleri ördük. Tekrar buğday başağını yapmadan önce, modeli kurmadan önce aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yine kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Şu 6 tane buğday başağının ilmeğini gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu defa ön yüzdeyiz. 3 düz, 1 ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 düz, 1 ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ters. 3 ilmek düz, 1 ters. Şuradaki bakın 26 ilmeğimizi ördük. Yani 6 buğday başağını ördük. Hemen şurada 2 ilmek düz var. Düz örüyoruz. 2 düzden sonra hanımlar hemen şurada artırmamızı yapıyoruz. Bakın. Burada 2 düz ilmek var. Hemen sonra artırmaları yapacağız. Ajurlar burada V şeklinde açılacak. Artırmamı yaptım. Bu defa ortaya 1, 2, 3 ilmek ördüm. Tekrardan şöyle baktığımızda burada 2 düz ilmek var. Bu soldaki 2 düz ilmekten önce artırmamızı yapıyoruz. Hemen yanına 2 ilmek düz ördüm. Sonrasında bakın bir ters ilmeğim var. Devamında 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Burada 2 ilmek daha artırmış olduk hanımlar. Toplam 4 ilmek arttı. Şimdi arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanında bir düz ilmeğim var. Bu yandaki 26 ilmeği gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 ters 1 düz olacak şekilde. Sonra bu aralardaki ilmekleri ters ördükten sonra şu aralarda kalan ilmekleri bakın tersten sonra aralarda kalan ilmeklerin tamamı ters örülecek. Sonra diğer taraftaki 26 ilmeği de hanımlar yine bir düz 3 ters olacak şekilde öreceğiz. Arka yüzde ilmekleri bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim, tekrar ön yüzdeyiz. Buğday başağı modelini bu sırada şekillendireceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir tane tersimi örüyorum. Bu 3 ilmek düzüm var. Bu ortadaki ilmeğimin bakın şurada 1, 2, 3 ilmek altına girerek şişimi taktım. Oradan şöyle bir uzun ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar aynı yere şişim ile girerek buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu 3 ilmeğin sağına ve soluna uzunca 2 tane ilmek çıkartmış olduk.
Aralardaki ters ilmekler yine ters örülüyor. İkinci modeli yapacağız. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkarttım. Buradaki 3 ilmeği örüyorum. Tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkarttım. Arada bir tersim var. Yeniden bu 3 ilmeğim var. Bu ortanca ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına girip ilmek çıkarttım. Bu 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar aynı yere girip uzunca bir ilmek çıkarttım. Arada bir tane tersim var. Diğer modelimi yapacağım yine aynı şekilde. Ortadaki ilmeğin 3 ilmek altına inerek bir ilmek çıkarttım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ardından tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi devam edeceğim. Burada bir tersim var. Diğer modeli de aynı şekilde yapıyoruz. Kenardaki 6 tane buğday başağı modelimiz aynı şekilde yapılıyor. Tekrar alttan uzunca bir ilmeğimi çıkarttım. Yanında bir tersim var. Sonuncu buğday başağımı yapacağım. Yine 3 ilmek alttan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Aradaki 3 ilmeği düz ördüm. Aynı yere girerek bir ilmek daha çıkarttım. Kenardaki buğday başağı desenimizi yaptık. Yanındaki bir tersimi de ördükten sonra bakın hemen 2 düzüm var. 2 düzümü ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer 2 düz ilmeğe gelene kadar bakın. Şuradaki 2 düz ilmeğime kadar geldim. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Hemen 2 düz ilmeğimi ördükten sonra bakın hanımlar 3. kez ajurumuzu yaptık. Burada yine buğday başağını yapacağız. Bir ters örüyorum. 3 ilmek var. Ortadaki ilmeğin 3 ilmek altına inerek ilmek çıkartıyorum. Önündeki 3 ilmeği örüyorum. Tekrar aynı yerden bir ilmek çıkarttım. Aralardaki ters örülüyor. Bu sağ taraftaki yaptığımız işlemin aynısını bu sol tarafta da yapıyoruz hanımlar. Bu şekil. Aradaki tersimi ördüm. Diğer 3. modelimi de yapıyorum. Yine aradaki tersimi ördüm. 4. modeldeyim. Pardon, alttan ip sıkışınca çekerken kaçırdık. Neyse topladık geri. Yine aradaki tersimi ördüm. 5. modelimi de yapacağım. Ve 6. modelimiz buğday başağı modelimiz. Ortadaki ilmeğin 3 ilmek altından ilmek çıkarttım. Ortadaki 3 ilmeği ördüm. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkarttım. Yanında bir tersim var ve sonuncu ilmeğim düz. İşte modelde ön yüzde kurulumu yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Alttan çıkarttığımız uzun ilmeği örmüyorum. Aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar diğer uzun ilmeği de örmüyorum. Aralarda bir düzümüz var. Bu sıramızda alttan çıkarttığımız uzun ilmekleri örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Yine diğer ilmekleri 3 ters bir düz olacak şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu şekilde. Evet, bakın 6 tane buğday başağını yaptık arka yüzde. Burada bir ilmek düz ördükten sonra bakın arada kalan ilmekler. Hepsini ters öreceğiz. Kenardaki 26 ilmeği gördüğümüz gibi örüyoruz. Arada kalan diğer ilmekleri şu ajurlu bölümü arka yüzde hep ters öreceğiz hanımlar. Ajurdan sonra 2 ilmek daha ters ördüm. Bakın burada yine bir düz ilmek var. Onu ördükten sonra yine buğday başağı modelimi yapıyorum. Burada da yine bir önceki sırada alttan aldığımız uzun ilmekleri örmeden sağ şişimize alıyoruz. Kalan ilmekleri de gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters bir düz olacak şekilde. Bu şekilde ön yüzde ve arka yüzde modelin iki sırasını kurduk. Model 4 sıradan oluşuyor hanımlar. Şu anda modelin 2. sırasındayız arka yüzde. Alttan aldığım uzun ilmeğimi örmeyeceğim. Bunu ters ördüm. Şöyle bunu örmüyorum. Bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz.
Burada yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğini aldım, bir ters örüyorum. Şimdi burada alttan çıkarttığım uzun ilmek ile şu ilk ilmek, ikisini birlikte keserek örüyorum. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Sonrasında şu uzun ilmeği alıyorum. Üçüncü ilmeğin önüne şöyle bırakıyorum. İkisini bir keserek örüyorum. Bakın ilk deseni yaptık. Arada bir tersimi ters ördüm. Şu ilk uzun ilmek ile bu önündeki düz ilmek, ikisini bir kestim. Bir ilmek düz örüyorum. Sonrasında bu ikinci ilmeği, uzun ilmeği aldım. Üçüncü ilmeğin önüne bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Aradaki tersimiz ters örülüyor. Buradaki ilmek sayıları tekrar toplanıyor. İlmek sayısında alttan ilmek çıkartınca artış olmuştu. Burada geri topluyoruz hanımlar. Hem de modelimiz şekillenmiş oluyor. Bakın. Şöyle. Arada bir tersim var. Diğer modelimi de yine aynı şekil yapıyorum. Şu 6. modelim. Aradaki bir tersimi ördüm. Şimdi bakın burada yine 2 düz ilmek var. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Hemen bakın ajurumu yaptım. Diğer 2 ilmeğe kadar olan ilmekleri düz öreceğim. Sonra tekrar ajurumu yapacağım. Her ajur bir artırma oluyor. Bakın tekrardan ajurumu yaptım. Buradaki 2 ilmeğimi de örüyorum. Yanına bir ters ördüm. Şimdi tekrar buğday başağı desenimizi burada da aynı şekilde yapıyoruz. Böyle. Modelde ön yüzde 3. sıradayız. Buğday başağı modelinde. İlk ikisini yaptık. Aradaki tersimi ördüm. Diğerlerini de aynı şekil örüyorum. Sonuncu modelimi de yapıyorum yine. Hemen yanında bir tersim var. Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelde şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, 3 ters. Burada bir işlem yok. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Modelin 4. sırasında ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Hanımlar kenardaki şu 26 ilmeğimiz, yani 6 tane 6. buğday başağından sonra bir ters öreceğiz. 26 ilmek. Buraya kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Aradaki ilmekleri ters örelim. Yine kalan 26 ilmeği de gördüğümüz gibi örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi arka yüzde gördüğüm gibi ördüm, geldim. Tekrar ön yüzdeyiz. İkinci buğday başağı modeline hemen başlıyoruz. Şimdi modelde 1. sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane tersimi örüyorum. Tekrar burada 3 düz ilmeğim var. Ortadaki düz ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına inerek buradan bir ilmek çıkarttım. Ortaya 3 ilmek düz örüyorum. Ardından tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. İlk modeli yaptık. Arada bir tersimiz var. Yine ikinci modeli yapacağım. Ortadaki ilmeğin 1, 2, 3 altına girerek ilmek çıkarttım. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar aynı yere girerek bir tane ilmek çıkarttım. Buğday başağı modelimiz yine ilk seferde olduğu gibi yapılıyor. Modelde 1. sıramız bu hanımlar. Toplam model bitene kadar 6'şar tane kenarlara buğday başağı modeli kuruyoruz. Bu şekil. Bir diğerini yapacağım. Ortaya 3 tane düz ördüm ve tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Devam ediyorum. Arada bir tersim var. 5. modelimi de yapıyorum. Tekrar aynı yerden bir uzun ilmek daha çıkarttım. Arada bir tersim var. 6. modelimi yapacağım. Yine ortadan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bir tersimi ördüm. Şimdi bakın burada 2 düz ilmeğim var. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. ajurumuzu yaptık. Şimdi diğer taraftaki 2 düz ilmeğe kadar olan yerleri düz öreceğim. Yani diğer ajura kadar düz örüyorum. Bakın ördüm. Şurada son 2 düz ilmek kaldı şurada. Hemen ajurumu yapıyorum. 2 düz ilmeğimi ördüm.
Diğer taraftaki buğday başağına geçtik. Bir ters ördükten sonra sağ tarafta uyguladığım işlemi sol tarafta da yapıyorum hanımlar. Bu şekilde. Ortadaki ilmeğin 3 ilmek altına inerek 3 ilmek çıkartıyoruz. Ondan sonra aradaki 3 ilmeği düz örüp tekrardan aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyoruz. Böyle. Şimdi kalan buğday başaklarını da yapalım, gelelim. Evet, sıra sonuna kadar modelimi kurdum hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Modelde de şimdi ikinci sıramız. Yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğini aldım. Bir düzümü örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Bu sırada arkada uzun ilmeği örmüyorum. 3 ilmek tersimi ördüm. Diğer uzun ilmeği de örmüyorum. Aralarda bir düzümüz var. Bu sırada yine alttan aldığımız uzun ilmekleri örmeden alıyoruz. Kalan ilmekleri de gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Kenardaki bu 26 ilmeğimiz, yani bu 6 tane buğday başağını aynı şekilde örelim. Arada kalan ilmekleri ters örelim. Diğer uca kadar modeli tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerin hepsini arka yüzde ördüm. Tekrar ön yüzde, modelde de 3. sıradayız. Bu sıramızda 6. ajuru açacağız. Aynı zamanda ortadaki ajurumuzu da başlatacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tersimi ördüm. Bakın şu ilk uzun ilmek ile öndeki ilmeği ikisini keserek örüyorum. Buğday başağının 3. sırası. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Bu ikinci uzun ilmeği de aldım. 3. ilmeğin önüne getirip ikisini kesiyorum. Arada bir tersimiz var. Modelde 3. sıramızı da bu şekilde kuruyoruz hanımlar. 6 tane buğday başağı modelimi aynı şekilde yapacağım. Yarım ilmek almışım, hemen düzeltiyorum. Bu şekilde modelimizi yapıyoruz hanımlar. Buğday başağının 3. sırasını. Altıncı modelimi yaptım. Yanına bir tane tersimi örüyorum. Hemen şuraya 2 ilmek düz öreceğim. Bakın şuraya 1, 2, 3, 4, 5. 6. ajurumu açtım. Şimdi buraya 5 ilmek düz öreceğim hanımlar. 5 ilmek ajurdan sonra. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu ortadaki ajurumu yapıyorum. 1 artırdım. 1 düz ördüm. 1 artırdım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın hemen şurada 2 düz ilmeğime geldim. Burada da yine ajurumu yapıyorum. 2 düz ilmeğimi de ördüm. Yanında bir tersim var. Burada da buğday başağının 3. sırasını aynı şekil yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şöyle. Sıra sonuna kadar bu buğday başaklarımızı da tamamlayalım, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanına bir düz örüyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 3 ters, 1 düz, 3 ters. Modelde 4. sonuncu sıramız. Bir düz. Böyle yandaki 26 ilmeği gördüğümüz gibi öreceğiz. Şu yeni yaptığımız ajurlar dahil arada kalan ilmeklerin hepsini de ters öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri örelim, gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm, geldim hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın şu ajurlara devam edeceğiz. Bu defa şu ortadaki ajurumuz da V şeklinde açılacak. Bu sıramızda yine beraber yapalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanına bir ters ördüm. 3. buğday başağını başlatacağız hanımlar. Ortadaki ilmeğimin 3 ilmek altına inerek ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Araya bir tane ters örüyoruz. Tekrar buğday başağının 1. sırasını bu şekilde yapacağız. Bu kenardaki 6 tane buğday başağımızı yapalım, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, toplam 6 tane buğday başağımı yaptım. Yanına bir tane tersimi ördüm. Hemen 2 düz ilmeğimi örüyorum. Ajurumu yapıyorum. Bir önceki sırada ajurdan sonra 5 ilmek örerek orta ajuru başlatmıştık. Bu sırada 6 ilmek örerek yapacağız. Bir sonraki sırada 7 ilmek. Sonraki sırada 8. Buradaki ilmek sayısı birer birer artacak. Ajurdan sonra 1 ilmek ördüm. 2, 3, 4, 5, 6.
6 ilmeğimi ördüm. Şimdi buraya bir tane ajur yapıyorum. Ortaya 3 ilmek öreceğim. Bir sonraki sırada bunun ortasına 5 öreceğiz. Sonraki sırada 7, sonraki sırada 9. Ortadaki ilmek sayısı her seferinde böyle artış gösterecek. İkişer ikişer. 3 ilmek ördüm. Hemen ajurumu yapıyorum. Tekrar 6 ilmek daha öreceğim. 3, 4, 5, 6. Bakın 2 düz ilmeğime kadar geldim. Tekrar buraya ajurumu yapıyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Bir tersi ördükten sonra hanımlar yine burada da aynı şekil buğday başağı modeline devam ediyoruz. Buğday başağı modelinin birinci sırası bu kenarda da devam edecek. Model böyle ilerleyecek hanımlar. Biz bu işleme ne kadar devam edeceğiz? Bakın 57 ilmek olarak başladığımız patiğimizde ilmek sayılarımız da arttı. Biz bu işleme şu kenardaki, bakın şurada, şu ilk baştan itibaren bu kenarda 12 ajur olana kadar devam edeceğiz. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ajuru açmışız. Bu kenarda 12 ajur olana kadar devam edeceğiz. O zamana kadar da şu ortadaki ajur sayımızda 7 olacak şurada. Bakın 7 tane ajur olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu kenarda da 12 tane ajurumuz var. Bu zamana kadar da şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane buğday başağı modelimizi yapıp tamamlamış olacağız. Artırmaların sonunda da şişimizdeki ilmek sayımız 95 olacak. Bu şekilde modelimizi hanımlar yapalım gelelim 95 ilmek olana kadar, yani şurada 12 ortada 7 ajur olana kadar modelimizi yapalım gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım geldim. Şu büyük ajurlardan 12 tane, ortadaki ajurlardan 7 tane var. Toplamda hanımlar bakın 5 tane buğday başağı modelimi yaptım, tamamladım. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Patiğimizin şu bölümüne haroşalar öreceğiz. Ben hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz, yani haroşa olarak öreceğim. Şişimizde şu anda 95 ilmek var. Artırma falan yapmayacağız. 95 ilmeğin tamamını sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Burada da yine kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi tekrar düz öreceğim. Bu şekilde bir diş haroşamız oluşuyor ön yüzde. Bakın göstereceğim şöyle. Bir diş haroşamız oluştu. Şimdi sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Tekrardan böyle haroşaya devam edeceğiz. Ta ki burada 3 diş haroşamız olana kadar. Bakın patiğimizin şu bölümünde, şu kenarında 3 diş haroşamız olacak. Bu bölümde 3 diş haroşa olana kadar örelim gelelim. Ardından birlikte tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, buraya 3 diş haroşamı ördüm. Şimdi patiğimizin burnundan başlayarak tabanına geçeceğiz hanımlar. Patiğimizin burnuna 7 ilmek ayıracağız. 95 ilmek vardı. 95'ten 7 ilmeği çıkarınca geriye 88 ilmek kalıyor. Kalan 88 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 44'er ilmek düşüyor. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için ön yüzde şu ilk kenardaki 44 ilmeğimizi öreceğiz. 3 oldu. 4, 5, bu şekilde 44 ilmek örüp gelelim. 44 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burnu için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu sol tarafta da 44 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. Burada da haroşa örgü yapacağız. İpimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeyeceğiz. Şu ikinci ilmeğim, 7 ilmeğimi tekrar öreceğim şimdi. 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar dönüyorum. Buraya böylece 7 ilmek ile bakın bir diş haroşa ördük. Hanımlar, tabanımız 13 ilmek olacak ve 13 olana kadar da her sırada yanlardan ikişer ilmek keseceğiz. Kestiğimiz ilmeği ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim yeniden. 4, 5, 6, 7. Yan taraftan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 8 oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmüyorum. 8 ilmeği öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. 2 ilmek yandan keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 9 oldu. Tekrar geri döndüm.
İp karşıda, ilkini örmüyorum. 9 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandan 2 ilmek keserek ördüm. Ortada 10 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmüyorum. Bu şekilde 10 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan 2 ilmek keserek örüyorum. Ortada 11 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmüyorum. Şimdi de 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine yandan 2 ilmek keserek ördüm. 12. Geri dönüyorum. İp karşıda, ilk ilmeği örmüyorum. 12 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve yandan 2 ilmek keserek örüyorum. 13. Tabanımızda şu an 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Artık 13 ilmek üzerinden tabanımız örülecek. Bu aşamada tabandaki 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de yandakini de alıyorum. İkisini kesiyorum. Tabanımız 13 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek hanımlar. 12 öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim gelelim. Sonra topuk bölümünü birlikte yapalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını bu şekilde 13 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi arka bölümü yapacağız. Ön yüzdeyiz hanımlar, yine haroşa yapacağız bu bölümde. İlk ilmeğimi alıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. 13 ilmek ile arkayı yapacağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeği kesiyorum. Şişimde 12 ilmek kaldı. 13 ilmek vardı. Son 2 ilmeği kestim. 12 ilmek kaldı. Şimdi bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var V şeklinde. İlk kenar ilmek yerine girip ilmek çıkartıyorum. Tekrar 13 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döneceğim. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Geri döndüm. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmek oldu. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız hanımlar. Yine bakın son 2'yi kestim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen şurada bir sonraki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkarttım. Bu şekilde hanımlar şu lastikli bölüme gelene kadar bakın boğazda bir düz bir ters lastik var. Bu lastikli yere gelene kadar haroşa yapacağız. Yani modelde göstereyim şöyle. Lastik bölümleri de lastik olarak öreceğiz. Burada model bütünlüğü sağlansın diye. Şimdi şu lastik bölüme gelene kadar patiğimizin arkasını haroşa olarak örelim. Sonra buluşalım. Evet hanımlar, bu lastik bölüme gelene kadar patiğimin arkasını şöyle göstereyim haroşa olarak ördüm geldim. Artık burada lastik örgü uygulaması yapacağız. En son şuradan ilmek çıkartmıştım. Bu ilk ilmeğim. İlmekleri bir düz bir ters öreceğim. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz.
bir ters ve son 2 ilmeğim düz denk geliyor. Düzden keserek örüyorum ve yine aynı şekilde bakın sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir tersimi ters ördüm. Bir düz. Bir ters, bir düz. Son 2 ilmek kalana kadar bir düz, bir ters örüyorum. Bir düz ve son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten kesiyorum. Geri döndüm hanımlar. Yine bakın sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Devam edeceğim. Önde bir düz ilmeğim var. Bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde örüyorum. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. Düzden keserek örüyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Bu şekil. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar böyle lastik örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Şimdi patiğimizin bu bölümünü de örelim gelelim. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim hanımlar. Artık patiğimizi bitirdik. Burada ilmeklerimizi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak artık ilmeklerimi kesiyorum. Böylece hanımlar patiğimizi tamamlamış olduk. Patiğimizi boğaz kısmından başlamıştık. Topukta bitiriyoruz. Hiç ip kırmadık. Aynı iple patiğimizi ördük. Tamamladık. Şöyle tamamını kesiyorum sırasıyla. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen şu kenarda şöyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. 2 tane de zincir çektim ve ipimizi kesiyorum. Evet, patiğimiz bitti. Hemen şu iplerin uçlarını gizleyelim hanımlar önce. Şuraları bu şekilde arkaya düğümlüyorum iplerimin uçlarını. Yeniden yapayım. Şöyle iplerimizin uçlarını böyle gizleyelim. Şu bilekteki başlangıç ipimiz biri topukta bitirdiğimiz ipimiz. Başladığımız yerde patik bu şekilde bitmiş oluyor hanımlar. Şu diğerini de gizleyeceğim. Şöyle aralara girerek. Evet hanımlar. Patiğimizi tamamladık. Bakın topuğumuz şöyle. Bu şekilde. Görüntü itibariyle patiğimiz bu. Şöyle bakın gayet esnek, ayağı saran bir modeli oldu. Dikişsiz olması itibariyle de oldukça kullanışlı. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, örmesi zevkli, çok şık bir patik oldu hanımlar. Çok hoş bir duruşu var ayakta. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım patiğimi. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.